Sabah saat 7 Dalyan'da bu parkta kaldım. Yerim burası. Hemen birkaç sokak ileride bir tane kamping var. Fiyatı da 150. Akşam geç vakitte gitmeme rağmen, turcu olduğumu söylememe rağmen 150 lira dedi adam direkt yine. Ben kampinglerin bu yaklaşımını hiç sevmiyorum. Yani insanlar yolda kaldıkları için, mecbur kaldıkları için gidip kalabiliyorlar ama para odaklı yaklaşımları çok hoş değil. Kaldığım parkta burası. İnsanlar burada yazın kamp yapıyorlarmış. Bir kızla konuştum, o söyledi. Ben de geldim. Attım. Çadırımı da tam ağaçların arasına kurdum. Gece burası çok karanlıktı. Hiç görünmüyordu zaten. Şimdi sabah 7'de erkenden çadırımı toplayıp kahvaltıya gideceğim. Bir tane tuvalet vardı. Açık. Onun da kapısını önceden kırmışlar. Böyle bir parka 3-4 tane tuvalet yapıp koymak çok zor olmamalı. Yani belediyelerin bence en önemli görevlerinden biri bu. Umumi tuvaletler açıp parklarda insanların rahat rahat ihtiyaçlarını gidermelerini sağlamak. Hava biraz nemli galiba burada. İlk kez bu kadar ıslandı çadır, çiğ oldu. Sırılsıklam dış kısmı. Bisikletin üzerindeki eşyalar da sırılsıklam. Çadır ve bisiklet için bana aslında yeten alan bu kadar bir alan. Burası Dalyan'da kral mezarlarının olduğu yer. Köyceğiz Gölü'nden gelen su denize doğru gidiyor, Ege'ye doğru gidiyor. Ege'den gelen su da zaman zaman akıntıyla yukarıya doğru çok fazla çıkıyormuş. Yani bu suda hem tatlı su hem tuzlu su balıkları olabiliyor. Karşıda kral mezarları var. Kral mezarları muhteşem görünüyor. Işıklandırma görmedim ben gece geldiğimde buraya ama belki zaman zaman yapılıyor olabilir. Şu anda kritik olan konu şu: İztuzu plajına gidip gitmemek konusunda bir karar vermem lazım. Gitme konusunda çok hevesli değilim çünkü en az turu bir gün uzatacak ve çok yoracak beni. Havada burada biraz bozdu, bulutlu. Ürperdim yani, sabahtan beri üşüyorum. Burası doğal güzellik bakımından gerçekten muhteşem. Yazın sıcak dönemlerde çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü ferah, bayağı ferah. Yani Marmaris'e göre resmen dondum, yaylaya çıkmış gibi oldum. Burası değişik, tuhaf bir ferahlığı var. İztuzu plajı karettaların üreme alanı. O yüzden çok önem veriliyor. Akşamları da kapatılıyor hatta. Buraya da bir karetta heykeli yapılmış. Kaptan Jun, İngiliz bir kadın geliyor. Karettaların annesi olarak burada anlatılmış. İngilizler her konuda Türkiye'de önemli ne varsa onları araştırıp bir şekilde kayıt altına geçirmişler veya bir çalışma yapmışlar orayla ilgili. Bu antik kentler, doğal güzellikler veya doğal alanlar ve hayvanlar dahil. Tekne turu da var ama ben tekne turuna gitmeyi çok düşünmüyorum. Çünkü 1'e 2'ye kadar sarkabilir. 30-40 kişinin dahil olduğu bir gezi bu. Benim bisiklet turumun konseptiyle hiç uyuşmuyor. Dolmuş tekneler burada. Bisikleti koyabileceğim yer de buldum. Tekne kooperatifi ofisi var arkada. Onun önünde görevlilere rica ettim, sordum. Bırakabilirsin dediler. Ama dolmuşun kalkması için 15 kişi gerekiyor. Şu anda kimse yok. Hava da bugün şansıma çok kötü, soğuk. Eğer gelen olursa hemen çıkmayı düşünüyorum. Ben tekne turuna gitmeyi çok düşünmüyorum. Tamam. İnandım tamam. Görüyorum hareketlerini. Dolmuş tekneler buradan kalkıyor. İleride görülmesi gereken çok yer olduğunu söylüyor herkes. O yüzden tekne turuna çıkmak istedim bugün. İztuzu plajına gideceğiz şimdi buradan. Önce tabii Dalyan'a teknelerine gelmiş olacağız. Kaptanım el salla kameraya. Aa süper ya, iyi ki çıktım. Az kalsın buna çıkmadan gidiyordum Dalyan'a. Ön tarafa geçtim çünkü manzaraları çekmek istiyorum. Kral mezarlarına şimdi Köyceğiz Gölü'nden gelen nehrin içinden bakıyoruz, suyun içinden. İztuzu plajına doğru gideceğiz. Bu suda hem tatlı su hem tuzlu su var. Tuzlu su alttan, derinden gidiyordu. Karadeniz, Ege örneğinden aklınıza gelsin.
Tuzlusu alttan içeriye doğru gidiyor, tatlısı da yukarıdan denize doğru gidiyor burada. O yüzden burada hem tatlı su hem de tuzlu su balıkları var. Burada sahilde oteller yapmışlar bakın. Daha doğrusu suyun kenarında. İnsanlar da böyle tiny house'lar, küçük evler yapmışlar. Bungalov evler tarzında. Burada suyun kenarında kendilerine ait apartta, pansiyonda kalabiliyorlar. Burada durup yolcu aldık. Böyle yerler var burada sazlıkların arasında. Ara ara tekne duruyor. Oradan yolcu alıyor, indiriyor, bindiriyor. Fıtı 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 fıtı. Uyarı var. Deniz kaplumbağaları üreme alanındasınız. 20.08 saatler arasında kumsala girilmez. Gece yasak zaten buraya gelmek. Akşam 8'den sonra. Burası sahilin olduğu yer. Şurada şeyler yiyip içiyor galiba insanlar. Ben müzeye bakacağım ilk. Müze şurası olabilir. Orası daha büyük. Tabela göremedim. Ama bakacağım. Biraz gezip bulurum herhalde. Bu plajın tamamı kaplumbağa yuvalama bölgesi. Burada uyarı tabelaları var birçok. Karettaların yumurtaları bu plajda. Üzerine basıp geçebilirsiniz fakat şemsiye sokmayın. İşte şeklinde farklı uyarılar var. Yürümekte bir sakınca yok. Ben de çok heyecanlıyım. İlk kez geliyorum böyle bir yere. Yani burası karettaların doğal üreme alanı ve yumurtalarını buraya bırakıyorlar. Karetta yavruları buradan ilk denizde buluşuyor. Burası o yüzden çok özel bir alan. Karşı sahilde 40 dakika yürüyüş sürüyormuş. Kaptan Jun Müzesi ve Kaplumbağa Hastanesi varmış. Yaralı karettaların tedavi edildiği. Onun dışında burada görülecek başka bir şey yok. 40 dakika gidiş, 40 dakika geliş, 1 saat 20 dakika. 40 dakikada orada oyalansan tam 2 saat sürüyor. Bundan sonra ilk kalkacak bota ucu ucuna yetişilebilir. Hızlıca şuraya gidip de oraya bakacağım. Oradaki denizle tatlı suyun birleştiği yere. Ondan sonra arkaya Kaplumbağa Müzesi'yle hastaneyi görmeye gidebilirim. Bir yanda tatlı suyla tuzlu suyun birleştiği yere kadar geldim. Burası teknelerin geldiği tatlı su tarafı. Köyceğiz Göleti'nden gelen suyun geldiği yer ve burada birleşiyorlar. Deniz sol tarafta. Sol taraftaki küçük adacık Delik Adası. Ortası delik şekilde galiba o yüzden Delik Ada ismini vermişler. Burası tatlı suyla tuzlu suyun tam birleştiği yer. Burada muhteşem bir doğal güzellik var gerçekten. Suların rengi de farklı. Burada denize girmek tehlikeli ve yasaktır tabelası koymuşlar. Neden bilmiyorum. Belki şu akıntı çok fazla olduğu içindir. İşte burası tatlı suyla tuzlu suyun birleştiği yer. Soldaki görmüş olduğumuz ada Delik Adası. Ortası delik şekilde. O yüzden o ismi verdiklerini düşünüyorum. Burada sağda teknelerin girebildiği, suyun geçebildiği bir kısım daha var. Burası gerçekten muhteşem. Anlatmak çok zor. Sözlerle, çekerek de çok fazla aktarabilmek mümkün değil. Çünkü müthiş bir doğal güzellik var. İnsan gözünün gördüğü şeyi araçlarla aktarmak, ifade edebilmek gerçekten çok zor. Şu karşıdaki ağaçlar, şu oyuklar. Bakın tam karşıda kuşlar var. Burada çok fazla kuş popülasyonu var. Sadece karetta değil. Şimdi burada biraz vakit geçirip Karetta Müzesi'ne doğru gitmek istiyorum. Şu anda 14 Ekim ve İztuzu plajı gördüğünüz gibi bomboş. Yani sadece Bodrum'un, Marmaris'in en güzel zamanları değil, hemen hemen bütün tatil beldelerinin en güzel zamanı Eylül ve Ekim ayları. İztuzu plajı mükemmel bir yer. Doğal olarak muhteşem bir güzelliği var. Fakat burada dolaşan İngilizler, Almanlar ellerinde bira şişesi, su şişesi taşıyorlar. Yani çöpleri topluyorlar burada. Adamlardaki bu hassasiyete hayranım. Her zaman hayranım. Bizim ülkemizde bir Allah'ın kulu gelip de şu sahilden nadirdir, vardır değil mi? Yani %99'u toplamaz. Gerçekten takdir ediyorum. Yani kendi ana vatanlarından binlerce kilometre uzakta bir yerde doğayla ilgili bu kadar hassas olmaları beni gerçekten çok etkiliyor.
Bizim milletimizin de kendi ülkesinde bu kadar güzel bir yerde bu kadar duyarsız olması gerçekten çok üzücü. Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi. Gelir gelmez hemen bir havuza geldim. Kocaman bir şey. Sesine doğru geliyor. Çok büyük. Oo. Çıkardı, selam verdi bak. I don't speak Turkish. You don't know. Okay. It's 50 years old. She says hi to us. Ah yeah, she is. Yes. Tekrar geliyor. Tekrar geliyor. Çok güzel ya, çok büyük. Gel, 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 bir daha gel. Gel, gel, gel. Burada çalışmalara ait aletler ve çıkarılan fosiller var. Mesela bu Yunus. Deniz kaplumbağası. Burada da bir tane timsah var. Bunlar uyuyor galiba. Havuzlarla rehabilite edip geri bırakıyorlar. Ufak kolu diyelim, ses çıkartıyor. Ufak bir tane var. Neden ses çıkartıyor? Burada büyük bir tane var. Sessiz, hareketsiz duruyorlar. Beni geliyor. Bu kaplumbağa Buradaki de yüzüyor. buraya güzel bir kız var. Buradaki de bayağı büyük. Evet. Rapunzel var. Burada da büyük bir havuz var. Schat, staat de bak wat koud? En büyükleri en büyük havuzlara koyuyorlar herhalde. Veya yüzmesi gereken. Asjon, burada da var. Kocaman bir şey. ya. Kocaman. Elime bakın. Kocaman baba bir Karış. 10 karış var uzunluğu. Hier, daar is een baby. De Dur laatste bakalım. komt. De laatste, de allerlaatste. Evet. Bu bende selfie çeker. Bak şu mesela acayip. Buradaki kaplumbağa en son çıkıştaki ilk selfie çektiğim 60 kilo civarındaymış. Ve benim dibimden ayrılmıyor. 2 saattir burada. 20 tane falan selfie çektik beraber. 60 kilo. Muhteşem bir yaratık ya. Gel, gel, gel. Gel bakalım, gel. Dalaman çıkışında bir kahveye oturdum. Burada Göcek tünelleri var. Göcek tünellerinden sonra güzel birkaç tane koy olduğunu söylediler. Ben de orada kamp yapmayı planlıyorum. Şu anda telefonun şarjı sıfır. Telefonu biraz şarj edeyim. GoPro'nun bataryalarını şarj edeyim diye durdum burada. Biraz şarj ettikten sonra yola devam edeceğim. Göcek girişindeki koylarda gece kamp yapmayı planlıyorum. Engin beni Göcek tünellerinin başında aldı. Daha yeni sohbet ediyoruz. Göcek tünellerinde bisiklet almıyorlar. Normalde tabelası, levhası falan da var ama almıyorlar. Şu tepeleri tırmanmanız gerekiyor. Sağ olsun oradaki arkadaşlar böyle bir formül buldu. Engin de arkasına aldım. Geçtim tünelleri. Bundan sonra iniş hep. Evet, hep iniş abi. Göcek'e kampa gidiyoruz. Engin çok sağ ol kardeşim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür Allah'a ederim. emanet ol. Kendine iyi Başka bak. Görüşürüz Sağ ol. kardeşim. Allah'a emanet. Eyvallah. Sağ ol.